Lojitip'e hoş geldin. Başlamadan hemen hatırlatayım, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma ki bu analizleri kaçırma. Şimdi şöyle bir şey düşünmeni istiyorum. 19. yüzyılda yaşamış, hani ekonomist falan değil, bildiğin Ohio'lu bir çiftçi. Evet. Ve bu adam 1873'teki bir krizde her şeyini kaybettikten sonra eline kağıdı kalemi alıyor ve bugünün piyasalarını öngördüğü söylenen bir şema çiziyor. Kulağa gerçekten bir kehanet gibi geliyor. Değil mi? Yani ne zaman kriz çıkacak, borsa ne zaman zirve yapacak, ne zaman dipten alım fırsatı doğacak? İşte bugün bu gizemli grafiği Samuel Banner'ın ekonomik döngülerini masaya yatırıyoruz. Özellikle sen bir finans veya lojistik öğrencisiysen bu basit şemanın gelecekteki kariyerini nasıl etkileyebileceğini görünce şaşıracaksın. Kesinlikle bugün soracağımız temel soru şu. Bu sadece inanılmaz bir tesadüfler zinciri mi yoksa piyasaların gerçekten de mevsimler gibi öngörülebilir bir ritmi mi var? Yani arkasındaki mantık ne? Aynen. Grafiğin mantığına bakacağız, ne kadar isabetli olduğunu verilerle göreceğiz ve tabii ki neden birçok uzmanın ona şüpheyle yaklaştığını da konuşacağız. Amacımız körü körüne inanmak ya da reddetmek değil. Sadece onu bir düşünce aracı olarak nasıl kullanabiliriz onu anlamak. Peki, o zaman en baştan başlayalım. Kim bu Samuel Banner? Yani onu böyle Nobel ödüllü bir ekonomist olarak hayal etmeyelim, değil mi? Hiç değil, hiç değil. Dediğin gibi 1873'teki büyük ekonomik panikte tüm servetini kaybetmiş bir çiftçi. Bu yani insanı mahvedecek bir tecrübe. Hem de nasıl? İşte o yıkım anında benler çoğu insanın soracağı neden ben sorusu yerine çok daha farklı bir soru soruyor. Neden bu böyle oluyor? Bu iniş çıkışların bir düzeni, bir mantığı olmalı. Ve bir bilim insanı gibi değil de Tam bir çiftçi gibi, toprağı gözlemler gibi piyasayı gözlemliyor. Geçmişe dönük verilere bakıyor, domuz fiyatları, mısır, pamuk ve tabii o dönemin sanayisinin bel kemiği demir fiyatları. ve bunlarda bir düzen fark ediyor. Şaşırtıcı bir düzen, evet. Belirli ritimler, döngüler yakalıyor ve bunları alıp geleceğe uzanan o meşhur şemasına döküyor. Grafiğe ilk baktığımızda böyle 3 ana bölge görüyoruz. A, B ve C. Nedir bunlar? Aynen. En tepedeki A bölgesi, Banner'ın panik yılları dediği dönemler. Piyasaların çöktüğü, büyük krizlerin olduğu, yani manşetlerde felaket senaryolarının uçuştuğu zamanlar. Banner'a göre bu büyük panikler 16, 18 ve 20 yıllık döngülerle geliyor. Yani neredeyse bir nesilde bir. Kesinlikle. Ortadaki B bölgesi ise tam tersi. İyi zamanlar, fiyatların zirve yaptığı, herkesin iyimser olduğu, hani taksi şoförlerinin bile hisse senedi konuştuğu dönemler. Banner burası için çok net bir şekilde satış zamanı diyor. Bu döngü de 8, 9, 10 yıllık periyotlarla geliyor. Ve son olarak da C bölgesi, yani zor zamanlar, herkesin umutsuz olduğu, piyasadan bir şey olmaz artık dediği anlar. Ama aslında grafiğe göre Burası. Burası aslında servet inşa etme fırsatının olduğu yer. Cesareti olanlar için dipten alım yapma zamanı. bu üç bölge aslında grafiğin temel felsefesini de özetliyor sanırım. Tam olarak öyle. Felsefe şu, teknoloji değişir, ürünler değişir ama insan psikolojisi değişmez. Banner'ın bütün iddiası bu. Yüzlerce yıl önce de insanlar açgözlüydü, korkuyordu, sürü gibi hareket ediyordu. Bugün de aynıyız. Belki artık lale soğanlarına değil de kripto paralara bakıyoruz ama duygu aynı. Duygu tamamen aynı. Piyasayı bir sarkaç gibi sallayan o korku ve açgözlülük döngüsü hiç değişmiyor. Bu çok güçlü bir iddia. Peki bu iddiayı destekleyen kanıtlar var mı? Çünkü işte burası gerçekten ilginçleşiyor. Bu 150 yıllık grafiğin işaretlediği panik yılları insanın tüylerini diken diken ediyor. Evet, mesela Mesela grafik A bölgesinde 1927 yılını işaretlemiş. Sadece 2 yıl sonra ne oldu? 1929 büyük buhranı. Bütün dünyayı sarsan o devasa kriz. ve bu tek örnek değil. Daha yakına gelelim, grafik 1999'u bir diğer panik yılı olarak gösteriyor. Hemen ardından 2000'de ne patladı? Dotcom balonu. İnternet şirketlerinin o büyük çöküşü. Hatta daha da yakını var. Grafik 2019'u bir sonraki potansiyel panik dönemi olarak işaretlemiş. Bir sonraki yıl ne oldu? Covid-19, tüm dünyayı eve kapatan pandemi ve piyasalardaki o ani, çok sert çöküş.
1929, dot-com, Covid, bunlar gerçekten çok ikna edici örnekler, kabul. Ama insan yine de soruyor, acaba biz mi uyduruyoruz? Yani bu isabetler istatistiksel olarak anlamlı mı? Yoksa biz sadece denk gelen birkaç olayı mı çekip alıyoruz? Bu harika bir soru ve işin asıl ilginç yanı da burada başlıyor. Bu sadece birkaç vurucu örnekten ibaret değil. 1925'ten 2023'e kadarki verileri inceleyen bir analiz var. Amerikan borsasının temel göstergesi S&P 500 endeksine bakalım. Banner'ın iyi zamanlar dediği yıllarda borsanın ortalama yıllık getirisi %16,62 olmuş. %16,62 kulağa harika geliyor ama bir de bunun karşılaştırmasını yapmak lazım. Mesela bu döngüleri hiç takip etmeyen, sadece al ve tut diyen birinin ortalama getirisi ne olurdu? İşte bu, tam da sorulması gereken soru. S&P 500'ün uzun vadeli ortalaması %10-11 civarıdır. Yani iyi zamanlarda piyasada olmak, ortalamanın ciddi şekilde üzerinde bir getiri sağlamış. Ama daha da önemlisi risk. Banner'ın kötü zamanlar dediği yıllarda ortalama yıllık getiri %7,19'a düşüyor. Neredeyse yarı yarıya. Getiri düşmekle kalmıyor, bu kötü yıllardaki dalgalanma, yani volatilite, ki bu piyasanın ne kadar sert inip çıktığının bir ölçüsüdür, adeta fırtınalı bir denizde yol almak gibidir. İşte bu dalgalanma iyi yılların neredeyse 2 katı. Yani kötü yıl demek illa para kaybettik demek değil, sadece kazancın daha az, midene kramplar sokan riskin ise çok daha fazla olduğu yıllar. Diken üstünde oturuyorsun. Kesinlikle. Ama en çarpıcı istatistik bence şu. Piyasada yaşanan %10'dan büyük sert düşüşler var ya, hani yatırımcıyı uykusuz bırakan o büyük çakılmalar. Evet. Onların %81,5'u, yani ezici çoğunluğu, Banner'ın kötü olarak işaretlediği bu dönemlerde gerçekleşmiş. Bu, risk yönetimi açısından inanılmaz bir veri. Sana ne zaman frene basman gerektiğini söyleyen bir erken uyarı sistemi gibi. Peki bu kadar basit olabilir mi? Yani Ohio'lu bir çiftçinin 150 yıl önce çizdiği bir şemayla bugün algoritmaların yönettiği milyarlarca dolarlık piyasaları okuyabilir miyiz? Bu noktada şüpheci seslerin de yükseldiğini duyar gibiyim. Grafiğe yönelik eleştiriler neler? Elbette ve bu eleştiriler de çok mantıklı temellere dayanıyor. Hatta bunları göz ardı edersek resmin bütününü kaçırırız. En bariz eleştiriyle başlayalım. Banner'ın dünyasıyla bizim dünyamız arasında dağlar kadar fark var. Evet, bu çok açık. Onun grafiği neye dayanıyordu? Tarım ekonomisine, Mısır'ın, pamuğun döngülerine. Günümüz ekonomisi ise bambaşka. Teknoloji, yapay zeka, hizmet sektörü, küresel tedarik zincirleri. Yani Banner, Silikon Vadisi'ni veya Çin'deki bir fabrikanın durmasının New York'taki borsayı nasıl etkileyeceğini hayal bile edemezdi. İkinci eleştiri de benim aklıma ilk gelen şey, merkez bankaları. Çok kritik bir nokta. Banner zamanında Fed gibi piyasalara gerektiğinde trilyonlarca dolar pompalayabilen devasa kurumlar yoktu. Bu çok önemli. Bugün bir kriz kapıya dayandığında, mesela 2008'de ya da 2020'de olduğu gibi, merkez bankaları hemen parasal genişleme gibi araçlarla devreye giriyor, piyasaya para sürerek o doğal döngüyü, o temizliği yapay olarak engelliyorlar. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Bu müdahaleler döngüyü tamamen kırıyor mu yoksa sadece sorunu halının altına süpürüp kaçınılmaz olanı daha da büyük bir krizle öteliyor mu? İşte bu, günümüz ekonomistlerinin en büyük tartışma konularından biri. Üçüncü bir eleştiri de istatistik biliminden geliyor. Veri madenciliği. Yani yeterince veriyi karıştırırsan mutlaka bir desen bulursun. Hani bulutlara bakıp sürekli bir şeylere benzetmek gibi. Aynen öyle. İstatistikçiler buna aşırı uyum derler. Geçmişe mükemmel uyan bir model yaratırsın ama geleceği tahmin etme gücü yoktur. Belki de Banner sadece tesadüfen bir şablon yakaladı ve biz bugün sadece tutan tahminlerine odaklanıyoruz. Bir de hız faktörü var. Dördüncü eleştiri o, evet. Hız ve küreselleşme. Banner döneminde bilgi at sırtında gidiyordu. Bugün para ve bilgi saniyeler içinde kıta değiştiriyor. Türkiye'deki bir öğrenci Amerikan borsasında anında işlem yapabiliyor. Bu kadar hızlı bir dünyada 18 yıllık yavaş döngüler ne kadar geçerli olabilir ki? Ve son olarak beşinci ve belki de en güçlü eleştiri. Siyah kuğu olayları. Bu terimi biraz açalım mı? Tabii. Bu, düşünür Nassim Taleb'in meşhur ettiği bir kavram. Bir siyah kuğu olayı. Kimsenin öngöremediği, ihtimali çok düşük bir olaydır.
Gerçekleştiğinde her şeyi kökünden değiştirir ve olaydan sonra herkes geriye bakıp aslında bu beklenebilirdi diye kendini kandırır. Covid-19 pandemisi gibi. Mükemmel bir örnek. Veya 11 Eylül saldırıları. Bu olaylar bir takvime uymaz. Herhangi bir döngüyü, herhangi bir grafiği anında paramparça edebilirler. Kısacası eleştirenler diyor ki, ekonomi bir saat mekanizması değil, yaşayan kaotik bir organizmadır. 150 yıllık bir haritayla bugünün okyanusunda yol bulamazsın. Peki, bir yanda tüyler ürperten isabetli tahminler, diğer yandaysa son derece mantıklı ve güçlü eleştiriler. Tüm bunların bizim dinleyicimiz için, özellikle geleceğin finans ve lojistik profesyonelleri için anlamı ne? Bu grafiği bir kenara mı atmalıyız yoksa ona göre mi hareket etmeliyiz? Bence en sağlıklı yaklaşım bu grafiği bir kehanet olarak görmemek. O bir sihirli formül değil. Onu bir harita değil, pusula olarak düşünmek en doğrusu. Harita değil pusula. Güzel benzetme. Yani sana tam olarak hangi kayaya çarpacağını göstermez. Ama genel yön hakkında, rüzgarın nereden estiği hakkında bir fikir verir. Asıl faydası bence psikolojik. Piyasalar coşmuşken, herkesin zengin olacağını sandığı anlarda veya tam tersi, her şeyin bittiğini düşündüğümüz o panik anlarında bize "Dur, bu bir döngü, bu da geçecek." diye fısıldaması. Peki bunu daha somut hale getirelim. Mesela kendini gelecekte bir lojistik müdürü olarak hayal eden bir dinleyicimiz için bu ne ifade ediyor? Grafik iyi zamanlara yaklaşıldığını gösteriyorsa bu tüketim artacak, yeni depo yatırımı yapın sinyali mi demek? Potansiyel olarak evet. Tabii ki tek karar verme kriteri bu olamaz ama stratejik planlama toplantısında masadaki faktörlerden biri olabilir. Arkadaşlar, makroekonomik döngüler talebin güçlü olabileceğine işaret ediyor, yatırım planlarımızı buna göre gözden geçirelim demek, tamamen içgüdüsel hareket etmekten çok daha sağlıklıdır. Ya da tam tersi, zor zamanlar geliyorsa? Aynen. Pusula zor zamanları göstermeye başladığında belki de devasa bir yatırım yapmak yerine daha esnek, kiralamaya dayalı çözümlere yönelmek, nakit akışını güçlendirmek daha akıllıca olabilir. Finans alanındakiler içinse durum daha da net sanırım. Herkes korkuyla satarken cesur olmak, herkes açgözlülükle alırken de kârı cebe koyup riski azaltmak gibi bir çerçeve sunuyor. Tam olarak öyle. Ama altını çizerek söylüyorum. Bu bir al-sat sinyali değil. Banner 2024 iyi dedi, bütün paramla giriyorum demek felaketle sonuçlanabilir. Bu, sana ne zaman daha agresif, ne zaman daha defansif olman gerektiği konusunda genel bir fikir veren bir rüzgar gülü gibidir. Peki bu rüzgar gülü, bu pusula şu an nereyi gösteriyor? Grafiğin bugüne ve yakın geleceğe dair tahminleri ne? Bunu geniş bir çerçeveye oturtursak, grafik oldukça net bir tablo çiziyor. 2024 ile 2026 arasını iyi, yani yatırım için rüzgarın arkadan estiği yıllar olarak işaretliyor. Ancak 2027'den 2032'ye kadar olan dönem kötü yıllar olarak görünüyor. Yani fırtınalı bir denize yaklaşıyor olabiliriz. Döngüye göre evet, piyasanın yavaşlayacağı, risklerin artacağı bir döneme doğru gidiyor olabiliriz. Ve bir sonraki büyük durak, o korkutucu A bölgesi, yani panik dönemi ne zaman takvimde? Grafik, bir sonraki büyük potansiyel panik yılını 2035 olarak işaretlemiş. Elbette bu bir kesinlik değil, sadece 150 yıllık döngünün matematiksel bir devamı. Ve unutmayalım, bir siyah kuğu her an bu takvimi geçersiz kılabilir. Özetle inanılmaz bir ikilemle karşı karşıyayız. Bir yanda 150 yıllık, basit, şaşırtıcı derecede isabetli bir çiftçi grafiği, diğer yandaysa merkez bankalarıyla, algoritmalarıyla, küresel şoklarıyla modern dünyanın karmaşık ekonomisi. Ve bu durum bizi kapanışta çok temel, felsefi bir soruya getiriyor. Bu grafik en temelde tek bir varsayıma dayanıyor. İnsan psikolojisi, yani korku ve açgözlülük sabittir ve değişmez. Evet, Peki ya bu temel varsayımı kökünden değiştirebilecek bir teknoloji kapıdaysa? İnsan duygularından arındırılmış sadece saf veriye dayalı yapay zeka algoritmaları piyasaların çoğunluğunu yönetmeye başlarsa ne olur? Bu 100 yıllık döngüler tamamen kırılır mı? Yoksa yapay zeka da kendi dijital korku ve açgözlülüğünü yaratarak aynı döngüyü sadece bizim hayal bile edemeyeceğimiz bir hızda bu tekrarlar?
İşte bu, üzerine saatlerce düşünmeye değer bir soru. Bu derin analizi dinlediğin için teşekkürler. YouTube'daysan beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Ne de olsa döngüler algoritmalarda da işe yarıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.